görmüş olduğunuz bir Boeing 777 motoru. Adı G90. Kendisi dünyanın en büyük uçak motoru. Evet, yanlış duymadınız. Bir A380 uçağının motorundan bile daha büyük. Uzunluğu 7 metre 28 santim. Çapı 3 metre 30 santim. Ama bu çıplak hali. Buna kaportaları da eklenirse 4 metre 20 santimlik bir deve dönüşüyor. Yani neredeyse bir Boeing 737 kanatsız bir şekilde içinden geçebiliyor. Boş ağırlığı 8762 kilo. Maksimum gücü 115.540 libre olmasına rağmen motor testleri sırasında yanlışlıkla 127.900 libre ölçülmüş. Ve Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en güçlü thrust üreten motoru olarak girmiş. Fakat bu aynı motorun gelişmiş modeli olan G90-115B tarafından Kasım 2017'de 134.300 librelik bir thrust'a ulaşarak kendi rekorunu egale etti. Aslında bu motor rekorlara alışkın. Çünkü bu uçak, yani motor, Ekim 2003'te zaten bir rekoru daha önce kırmıştı. Tam 300 dakika tek motorla uçarak, yani 5,5 saat tek motorla uçma rekorunu kırdı. Bununla da yetinmedi. 10 Kasım 2015'te Hong Kong'dan Londra'ya dünyanın en uzun uçuşunu tamamladı. Ve bu uçuş 22 saat 42 dakika sürdü. Şimdi ne yazık ki uçakların motor güçleri beygirle değil pound cinsinden veriliyor. Fakat bu motorun gücünü şu şekilde açıklayabilirim. Kıyaslayacak olursak bir A320 uçağının bir motorunun maksimum gücü 33.000 libre. Bu şu demek. Tek bir Boeing 777 motoru neredeyse 2 tane Airbus A320'nin ürettiği toplam güçten daha fazla bir güç üretiyor. Yani 4 motordan. Bunları size niye anlattım? Çünkü bugün size motorların uçağa nasıl tutturulduğundan bahsedeceğim. Artık bu motorlar havada düşer mi diye aklınızda bir soru kalmasın. Kaç kiloluk alet kanada bağlanmış, değil mi? Öyle duruyor. Tabi insan ister istemez düşünüyor. Kanadın küçücük bir yerine bağlanmış kocaman şey. Şimdi korkmayın ama bu motorları 8 tane civata tutuyor. Bunu eminim daha önce duymamışsınızdır. O yüzden açıklayacağım. Şimdi bunlara paylon bağlantıları deniyor. Tabi şimdi paylon ne demek? Paylon motorun kanada tutturulduğu yapıdır. İçinde motorun bağlantı noktaları, yangın söndürme tüpleri, regulator, yangın sensörleri, bazı valfler, kabloların elektrik terminalleri ve diren hatlarını barındırır. Bunlar her motor için farklı üretilmişlerdir. Yani bir V2500 motorunu CFM56'nın paylonuna bağlayamazsınız. Çünkü hem motorların şekli farklıdır hem de her motorun farklı özellikleri vardır. Mesela bir uçak alacağı havayı kompresörün 8. kademesinden alır, kimi 7. kademesinden. Motorda bir yangın durumunda önümüzdeki videolarda bahsedeceğim loop sistemi sayesinde yangın algılandığında içinde bulunan yangın tüpleri patlatılır ve yangın söndürülür. Şimdi bunların üzerinde çok fazla parça bağlı olduğundan burada onlara girmeyeceğim. Paylonun asıl görevi motorun yükünü taşımaktır. Başta da söylediğim gibi 8 tane tension bolt dediğimiz boltlarla tutturulur. Bunlara neden tension yani tansiyon boltları denmiş onu da açıklayayım. Çünkü bunlar üzerlerine gelen yükleri taşımak için tasarlanmış. Yani bu yükler neler? Dikey, yanal, thrust ve bükülme yükleri. Ön bağlantılar intermediate case dediğimiz yerden paylona 4 adet tension boltla bağlıdır. Dikey, yanal ve thrust yüklerini taşır. Uçağın itki kuvveti paylona işte bu mountla bağlıdır. Arka bağlantıları da türbün egzoz case'indedir. Orada da 4 tane tension bolt vardır. Bunlar da dikey, yanal ve bükülme yüklerini taşır. Ama bazılarında pin de vardır. İleride bunları her motor için ayrı ayrı detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Bakacağız artık. Bu bağlantılar o kadar güçlü ki örneğin bir CF6 motorunun kuru ağırlığı 5090 kilogramdır. Ve bu ağırlık motorun boş ağırlığıdır. Bunların üzerine sayısız komponent gelir. Nose cowl gelir, kaportalar gelir. Buna bir de şimdi havadaki sürtünmeyi, yer çekimini falan da eklerseniz üstüne gelen yük belki 2-3 kat artar. 8 tane civata dediysem bu civatalar öyle Ikea'dan aldığınız bazayı kurmak için kullandığınız civatalara benzemiyor. Biraz daha kalın. Öyle tornavida ile falan sıkılmıyor.
Öyle ki sıkmak için vermeniz gereken tork her motor için farklı olsa da az önce anlattığım motor için 7700 inç libre. Şöyle anlatayım. Tornavida ile verebileceğiniz en fazla tork olsa 80-90 inç libredir. Lokma takımıyla aşağı yukarı sonuna kadar sıktım diyeceğiniz noktada 200-250 falan verirsiniz. Şimdi bir de bu büyüklüğü düşünün. Yani sonuna kadar sıktım dediğiniz noktadan 30 kat daha fazla bir kuvvetten bahsediyorum. Hem de sadece bir cıvadayla. Peki bunları nasıl sıkıyoruz? Bu iş öyle kolay olmuyor. İlk önce bir boşunu almak gerekiyor. Bu boşu almak için oradan 5 tane adam toplayın da şunu bir tutturalım diyemiyorsunuz. Motor böyle bir sehpada geliyor ve bu sehpa üzerinde ne kadar çektirdiğini gösteren saatlerin bulunduğu askılar takılıyor. Ve senkron bir şekilde yukarı doğru çekilmeye başlanıyor. Motor referans noktalarına oturacak şekilde asılıp boşu alındıktan sonra uygun tork değerine sıkılıyor. Daha sonra geri kalan komponentler takılıyor. Bütün bağlantıları yapılıyor ve teste gidiyor. Bir dizi testten geçtikten sonra ve bir problem çıkmadıysa uçuşa veriliyor. Bu kadar kompleks sistemleri bir araya getiren mühendisler emin olun o motorların düşme ihtimalini hesaplamışlardır. Ya da şöyle. Şu testte bile motor yerinde duruyor. Ama hiç mi düşmez? Yani ihtimalim yok derseniz düşer. Şu anda benim aklıma gelmeyen bir şey olur düşer. Ama düşse bile en başta size anlattığım konuda ne dedim? Videonun başında anlattığım motor tek motorla 330 dakika uçmuş. Ama rotalar hesaplanırken bu süreyi 300 dakika olarak değil 180 dakika olarak hesaplıyorlar. Bu konuyu anlatacağım merak etmeyin. Ama şimdi kendi konumuzu tamamlayalım. Bu motorlar normal şartlarda düşer mi diye sormuştuk. Düşmez. Evet. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.